Belediyemizle birlikte kaliteli, uygun fiyatlı, sağlıklı ve hijyenik gıdayı hemşerilerimize ulaştıracağız. Turgutlu'muza hayırlı olsun. Çok sevdiğim büyük ailem. 2019 yılında Turgutlu'da yeni bir sayfa açarak halkçı, şeffaf, hesap verebilir, sosyal belediyecilik anlayışını hakim kıldık. 2024 yılında sizlerin güveniyle bu onurlu hizmet görevine bir kez daha seçildik. Bu 6 yılda okul öncesi eğitim ile 3 öğün beslenmenin ücretsiz olması ve sunduğumuz pek çok olanakla Türkiye'de ilke imza attığımız çocuk kültür sanat merkezlerimizle eğitimde fırsat eşitliğini büyük ölçüde sağladık. Bizim yönetim anlayışımızda ayrımcılık değil, eşitlik ve bütünleşmek var. Bu anlayışımızın gerekliliği olarak Selvilitepe mahallemize Cemevi ve Kültür Merkezi, Mustafa Kemal ve Atatürk mahallelerimize taziye evleri kazandırdık. Turgutlu'muzun kanayan pek çok yarası vardı. Turgutlu'nun açık alandaki tek pazar yeri olan Cuma Pazarı da bunların başında geliyordu. Kapalı ve modern bir pazar yeri ve otopark yaparak esnafımızın, vatandaşlarımızın mağduriyetlerini giderdik. Ova yollarımızın üzerinden yaklaşık 4 yılda 400 kilometre yolu asfaltla buluşturduk. Bunu da güzel Turgutlu'muza kazandırdığımız asfalt şantiyemizde ve kendi ekiplerimizle başardık. Yatırım ve projelerimizin yalnızca merkez mahallelerimizde sınırlı kalmadı. Çeplidere ve Çepli Öktaş mahallelerimize çok amaçlı salon, Urganlı mahallemize düğün salonu, 12 mahallemize halı saha, 2 mahallemize çim saha, 30 mahallemize kiraz alım yeri projelerimizle kırsal mahallelerimize hizmetlerimizi eksiksiz ulaştırdık. Üreticilerimizin, çiftçilerimizin yanında olduk. 17 noktaya su dolum istasyonları konumlandırdık. Bu ay sonunda su dolum istasyonlarının sayısını 21'e çıkaracağız. Bu sayede çiftçilerimizin ova yolları üzerinde 1,5 kilometrede bir taralına ücretsiz bir şekilde su doldurmalarını sağlamış olacağız. Çiftçilerimize hayırlı olsun. Selvilitepe, Mustafa Kemal mahallelerimiz, Atatürk mahallelerimizde ve son sokakta uzun yıllardır göz ardı edilen çok ciddi yol sorunlarımız vardı. Bu noktalarda kapsamlı bir yol yenileme çalışmasıyla 140 bin metrekare parke taşı döşemesi yaptık. Bunun yanında görev süremiz boyunca merkez ve kırsal mahallelerimizde 700 bin metrekare parke, 135 bin metrekare bordür döşemesi yaparak yollarımızı yeniledik. Gönül köprüleri kurduğumuz, sofralarımızın bereketini paylaştığımız aşevi hayır merkezimiz aracılığıyla her gün 700 ihtiyaç sahibi ailemizin evine 1000 kişilik yemek, 1500 kişilik ekmeği ücretsiz ulaştırıyoruz. Kentimizde yaşayan çölyak hastası hemşehrilerimize ise temel tüketim maddeleri olan glutensiz ekmeği yine ücretsiz olarak veriyoruz. Turgutlu'nun spor ve kültür kenti olması adına büyük bir gayret gösteriyoruz. Bu amaçla 7 yaşındaki çocuğumuzun da 70 yaşındaki büyüğümüzün de yararlanabileceği Atatürk Kültür Merkezimizde 2019 yılından beri hizmet veriyoruz. Sporda ise yaptığımız doğru projelerde hem önemli başarılar elde ettik hem de kadınların ve çocukların destekçisi olduk. Manisa'nın ilk ve tek kadın basketbol takımını kurduk. Kadın voleybol ve kadın handbol takımlarımızla kadının gücünü her alanda gösteriyoruz. Spor okullarımız ve altyapı takımlarımızda 10 bin çocuğumuzu sporun farklı branşlarıyla buluşturduk. Ve geleceğin yıldızlarını yetiştirdik. Yine kadınların ekonomik ve sosyal alandaki hızını destekleyebilmek adına el emeği halk pazarını kurduk. Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek Türk Kızılay Turgutlu Belediyesi kan alma birimi projemizi hayata geçirdik. Ortak ATM alanı, Selviltepe ve Ergenekon mahallelerimizdeki hizmet noktalarımız ve 8 noktaya konumlandırdığımız
servis bekleme duraklarımızla hemşerilerimizin günlük yaşamını kolaylaştıracak adımlar attık. Turgutlu Belediyesi olarak sesini çıkaramayan canların sesi olmak zorundaydık. Manisa'daki belediyeler arasında bir ilk olarak günlük 300 kilogram mama üretimi yaptığımız Sadık Dostlar Mama Üretim Tesisini 2022 yılında kurduk. Sahipsiz canlarımıza doğal yaşam ortamlarından uzaklaşmadan en iyi koşullarda yaşayabilmelerini sağlamayı hedeflediğimiz doğal yaşam alanı projemizde ise hazırlıklarımız hızla devam ediyor. Turgutlu'muza kazandırdığımız tüm projelerimiz, canla başla yaptığımız hizmetlerimiz için kaynak yaratmamız gerekiyordu. Bu doğrultuda belediyemiz tarihinin en büyük yatırımı olan Turgutlu Belediyesi 100. Yıl Cumhuriyet Çarşısı projemizi hayata geçirdik. Değerli konuklar, kıymetli hemşehrilerim, hiç hak etmediğimiz halde çok zor ve ağır koşullar altında insanca yaşamaya çalışıyoruz. Cebimizdeki para her gün hızla değer kaybediyor. Anneler, babalar bırakın çocuklarını en iyi okullarda okutma hayali kurmayı, 1 litre sütün bile hesabını yapacak halde. Emeklinin, çiftçinin, esnafın ve askeri ücretlinin durumu zaten ortada. Hiçbir dönem bu kadar ağırlığını yaşamadığımız ekonomik krizde siyasallaşan yargının, türlü adaletsizliklerin, baskıların, kötü yönetimin etkisi olduğu şüphe götürmez bir gerçek. Yerel yönetimler olarak içinde bulunduğumuz ekonomik ve siyasi darboğazdan, kutuplaştırmalardan etkilenmememiz elbette ki mümkün değil. Bir yanda kendi saflarına kattıkları belediye başkanlarına İller Bankası aracılığıyla hoş geldin hediyesi olarak verilen 860 milyon TL finansman desteği, diğer yanda CHP'li belediyelere uygulanan kesintiler. Bir yanda yolsuzluklara ayyuka çıkmış belediyelere açılmayan soruşturmalar, diğer yanda Cumhuriyet Halk Partili belediyelere peş peşe gelen soruşturmalar, müfettişler. İşte sevgili Turgutlu halkı, bu şartlar altında sizlere hizmette bir adım dahi geri durmamak adına Büyük Atatürk'ün vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır şiarıyla var gücümüzle ve imkanlarımızla çalışıyoruz. Her şeye rağmen Turgutlu Belediyesi cari borcu sıfır, geçmiş döneme ait 16 milyon dolar borç ödemiş, kaynaklarını bu topraklar ve bu topraklarda yaşayan güzel insanlar için kullanan güçlü bir belediyedir. Konuşmamın sonuna doğru gelirken hayat arkadaşım, en büyük destekçim, sevgili eşim Sabriye Akın'a, hayatımın en kıymetlileri, gücümün kaynağı evlatlarıma, Sayın Özgür Özel'e, Manisa'mız ve Turgutlu'muz için canla başla çalıştığımız tüm milletvekillerimize, il başkanımıza, ilçe başkanımıza, kadın ve gençlik kolları başkanlarımıza, rahmetli Ferdi Başkanımıza, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Besim Dutlulu'ya, başkan yardımcılarıma, mesai arkadaşlarıma, meclis üyelerimize, muhtarlarımıza, sivil toplum örgütlerinin başkanlarına, bizi bu onurlu göreve seçen çok sevdiğim büyük ailem, siz değerli hemşehrilerime teşekkürü bir borç bildiğimi ifade etmek istiyorum. Sayın Genel Başkanım, umutlarımızın tükendiği anda başlattığınız değişim hareketiyle bizleri yeniden umutlandırdınız. Bu güçlü örgütümüzle, kadrolarımızla, partilerimizle el ele vererek çok çalıştık ve sizin önderliğinizde 31 Mart 2024'te Cumhuriyet Halk Partimizi 47 yıl sonra hem de Cumhuriyetimizin 2. yüzyılında Türkiye'nin 1. partisi yaptık. Bu süreçte pek çok zorlu sınav verdiniz. Vermeye de devam ediyorsunuz. Her zorluğun, her güçlüğün, her imkansızlığın, her hukuksuzluğun altından daha da güçlü, daha da kararlı ve daha da emin adımlarla kalkıyorsunuz. Siyasi ve kişisel ikbalları uğruna koltuk sevdası peşinde koşanların
Türkiye'mizi sandıksız yönetme gayretiyle millet iradesini yok sayanların, demokrasi kültürünü ve geleneğini hazmedemeyenlerin karşısında korkusuzca dimdik ayakta duruyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, neferi ve partisi olmak temsilcisi olmak büyük bir onur duyan bizler de her zaman sizin yanınızda baba ocağımızı, demokrasimizi, cumhuriyetimizi, tüm kurucu değerlerimizi ne pahasına olursa olsun koruyacağımıza söz veriyoruz. Manisa'mızın evladı, Türkiye'mizin gururu Genel Başkanım. Hep birlikte başaracağız. Ülkemizi bu karanlıktan, bu yozlaşmış düzenden hep birlikte kurtaracağız. Bedeli ne olursa olsun hep birlikte kurtulacağız. Hep birlikte o aydınlık günlere ulaşacağız. Çünkü biz savaş meydanlarında kurulan, Cumhuriyeti kuran partinin evlatlarıyız. Ve biz gücümüzü, dayanağımızı tüm dünyanın önünde saygıyla eğildiği büyük önderimiz, Türk milletinin atası Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten, İsmet Paşa'dan ve bu vatanı canları pahasına kurtaran ve koruyan kahramanlarımızdan alıyoruz. Tüm konuklarımızın huzurunda ülkemizin kurtarıcısı, Cumhuriyetimizin kurucusu, ebedi başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önünde sonsuz bir sevgi, saygı ve özlemle eğiliyor. Yol ve silah arkadaşlarına, ülkemizin ve partimizin kurucusu kadrolarına şükranlarımı sunuyor. Aziz şehitlerimiz ve tüm kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyorum. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Saygılarımla. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, kıymetli milletvekillerimiz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Besim Dutlulu, Turgutlu Belediye Başkanımız Sayın Çetin Akın, kıymetli protokol üyeleri, sevgili Turgutlular, değerli basın mensupları ve sevgili katılımcılar. Bugün burada hem büyük bir gururu hem de derin bir hüznü aynı anda yaşıyorum. Eşim, hayat arkadaşım, kalbim, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız, Mimar Ferdi Zeyrek'in adını taşıyan bu güzel spor kompleksinin açılışında sizlerle bir arada bulunmak benim için tarifsiz duygular barındırıyor. Öncelikle, teşekkür ederim. Öncelikle eşimin adını bu anlamlı tesise vererek onun adını ve hatırasını yaşatan başta Turgutlu Belediye Başkanımız Çetin Akın olmak üzere emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ferdi hayatı boyunca spora ve sporcuya sadece önem vermedi. Sporu gençler için bir umut, bir yol gösterici olarak gördü. Onun için spor, disiplinin, azmin, dostluğun ve sağlıklı bir yaşamın simgesiydi. Hep söylerdi, gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutacak en güçlü yol spor diye. Bugün burada açılışını yaptığımız bu tesis, onun bu inancının en güzel yansımalarından biri. Ferdi sadece bir belediye başkanı değildi. O hepimizin kalbine dokunan, özellikle de gençlerin geleceğine ışık tutmak için çabalayan bir insandı. Amatör kulüplere verdiği destek, genç sporculara açtığı yollar aslında onun geleceğe bıraktığı izlerdi. Bugün görüyoruz, eşimin hayalleri, idealleri yaşıyor ve yaşamaya devam edecek. Sevgili eşim, kalbim, sen artık aramızda değilsin ama adınla, ideallerinle ve bıraktığın bu güzel eserlerle her zaman yaşayacaksın. Bu tesis senin Turgutlu'ya, gençlere olan sevdanın bir nişanesi olarak sonsuza dek ayakta kalacak.
geçen herkese bir kez daha en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Bu güzel tesis Turgutlumuza, gençlerimize ve spor camiasına hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Nurcan Zeyrek hanımefendiye. Konuşmalarını yapmak üzere Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Besim Dutlulu'yu buraya davet ediyorum. Değerli milletvekillerim, belediye başkanlarım, bir tanemiz Ferdi Başkanımızın değerli eşleri Nurcan Hanım ve değerli Turgutlular, bu güzel açılışta sizlerle bir arada olmak çok güzel. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi Çetin Başkan dedi ki fazla konuşma başkanım. Genel başkan uzun uzun konuşacak. Ben uzun uzun konuşacağım. Kısa not aldım. Ama şunu söyleyeyim. Bugün Çetin Başkan'ın konuşmak sonuna kadar hakkı, bir ilçe belediyesinin bu işleri yapması büyük iş. Çetin Başkan'a helal olsun. Gel başkanım. Vallahi helal olsun. Arkadaşlar, değerli Turgutlular, bilenler bilir, 6 senedir Akhisar Belediye Başkanıydım. Bir ilçe belediye başkanının yaşadığı sıkıntıları, maddi zorlukları, yoklukları çok iyi bilirim. Bu bakımdan Çetin Başkan'ın yaptığının kıymeti çok önemli. Biz ilçe belediyeleri zaten büyük zorluklarla mücadele ederken bir de malum iktidarın baskısı geldi. Yok SGK borçları, yok bilmem neler, yok şu bu derken inanılmaz bir baskı altında, maddi zorluklar altında iş yapmaya çalışan Cumhuriyet Halk Partili belediyeler var. Ama şunu görüyorum ki bizim 14 belediyemiz Manisa'da, başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere bahane üretmiyor, hizmet üretiyor. Tebrik ediyorum hepsini. Bravo. Ferdi Başkanımız bizim için, dedim ya, bir taneydi. Kendisini çok seviyorduk. Çok güzel bir başkandı. Çok güzel yapacak işler vardı. Ama ne yazık ki aramızdan ayrıldı. Kendisini saygıyla, sevgiyle anıyorum. Ve bir bayrak devraldık. Çok önemli bir bayraktı. Çünkü üzerimizde büyük bir yük var. Çünkü bizim şu anda ülkemizin tek umudu olma gibi misyonumuz var. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler çok çalışmak gibi bir görev var. Hiç merak etmeyin arkadaşlar. Çok çalışacağız, çok mücadele edeceğiz. 4 adet yere, 5 tane yer açılışı yapıyoruz. Bir tanesi Ferdi Başkanımızın ismini taşıyan çok güzel bir spor salonu, yüzme havuzu, kapalı yüzme havuzu. Gerçekten güzel bir hizmet. Bir tanesi kültür merkezi, gene Turgutlu Belediye'mizin yaptığı, kendilerini tebrik ediyorum. Diğer 3 hizmet ise biraz farklı hizmet. Asıl iktidarın Cumhuriyet Halk Partili belediyelerden korkmasının asıl sebebi bu. Az sonra açacağımız bu sosyal projeler. Bugün insanlar yataklarına aç girmesin. Emekliler uygun fiyatlı yemek yiyebilsin. İşçiler, öğrenciler karınlarını doyurabilsin. Et yiyebilsin, sağlıklı beslensin diye açılan kent lokantaları varsa Türkiye'de, sosyal demokrat belediyelerde bunun 2 adet mimarı var. Bir tanesi şu anda AKP zulmü altında olan Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu. İkincisi ise o güzel hizmeti, o AKP'lilerin küçümsediği, bu belediyecilik mi dediği ama Türkiye halkının, Türk milletinin tamamen benimsediği, en çok beğendiğimiz hizmetlerden biri olan bu kent lokantalarını ve bizim Manisa'ya özel halk mandıramızı Manisa'ya getiren rahmetli başkanımız Ferdi Zeyrek, o kent lokantaları Manisa'da oldukça biz onu dualarla, sevgiyle, saygıyla anacağız. Dediğim gibi bugün gün Çetin Başkanı
güzel hizmetler yaptı, çok çalışıyor ve bugün bir büyükşehir belediye başkanı olarak, bu bayrağı Ferdi Başkanımızdan devralmış bir belediye başkanı olarak şu konuda rahat olabilirsiniz. Biz bir önceki dönem Manisa'da 4 tane belediye başkanıydık. Alaşehir Başkanım burada, ben Akhisar'da, Çetin Başkanım burada ve Sarıoğanlı'da elimizden geldiğince çalışıyorduk. Ama yanımızda bir büyükşehir yoktu. Yanımızda bir Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımı yoktu. İnanır mısınız, Akhisar ve koskoca 5 senede bir tane park yaptılar, başka bir şey yapmadılar. Biz bunun acısını 4 tane CHP'li belediye çok iyi yaşadık. Ve ondandır ki bu seçimlerde en çok biz çalıştık Ferdi Başkan'ın arkasında. Çünkü biz şunu biliyorduk. Cumhuriyet Halk Partili, sosyal demokrat bir Manisa Büyükşehir Belediyesi, CHP'li belediyelerle, sosyal demokrat belediyelerle Manisa'mıza çok güzel hizmetler yapacak ve bu hizmetleri yapmaya devam edeceğiz. Ben bu bayrağı devraldım. Merhabalar. Ben bu bayrağı devraldım ve bu bakımdan bir ilçe belediye başkanında olduğum için büyükşehir desteği olmadan hizmet ne kadar zor yapılıyor çok iyi biliyorum. Örnek göstereyim. İlk büyükşehir belediye başkanı oldum. Çetin Başkan'ın yanına geldim. Burada halkımızla, esnafımızla buluştuk. Muhtarlarımızla buluştuk. Oda başkanları toplantı yaptık. Sonra başkan dedi ben sizi çok yaptım, onları gezdireceğim. Henüz bitmemişti. Kültür merkezine gittik. Ergenekon mahallesinde çok da güzel bir hizmet. Ama bütün yol etrafında toprak. Başkanım dedim, sen bu kültür merkezinin genel başkanı açtıracaksın. Nasıl geleceğiz biz buraya dedim. Hangi yüzle geleceğiz? Haklısın başkanım dedik. Beraber çalıştık. Onlarla ilçe belediyesi, büyükşehir el ele verdi. Gittiğiniz zaman göreceksiniz. Şu anda kültür merkezinin etrafı Turgutlu'nun en güzel yollarına sahip. Biz bu şekilde çalışarak Turgutlu'nun tüm sorunlarını teker teker çözeceğiz. Bir söz de vereyim. Başkan her seferinde alıyor sözü. Manşet de oldu. Ergenekon Kavşağı'nın projesi tamamlanıyor. 2026'da inşallah ihalesi yapacağız Turgutlu'ya da, bu da müjdemiz olsun. Burada da söyledik. Çok uzatmıyorum başkanım, söz. Efendim buyur abim. Çalışalım abim. Şimdi burada şunu söyleyeyim. Hani diyoruz ya, ilçe başkanlarıyla, ilçe belediye başkanlarıyla uyum içinde çalışıyoruz. Aslında burada önemli nokta şu. Ben hiçbir sorunu, Turgutlu'nun hiçbir sorunu Çetin Başkan'dan iyi bilemem. Burada yapacağımız her işte biz Çetin Başkan'a soracağız. Hangi yol asfaltlanacak, hangi köy yoluna hizmet gelecek, nereye park yapacağız, ulaşımı nasıl çözeceğiz, nereye köprülü kavşak yapacağız? Çetin Başkan'la beraber el ele çözeceğiz. O yüzden hiç merak etmeyin. Nasıl Çetin Başkan tüm sorunlarınızı biliyorsa ben de tüm sorunlarınızı o şekilde biliyor olacağım. O şekilde de beraber çözüm üreteceğiz. Efendim ben sizlerle bir arada olmaktan çok mutluyum. Turgutlu en sevdiğimiz ilçelerimizden biri. İnşallah en çok yatırım yaptığımız ilçelerden biri de olacak. Çünkü Turgutlu bunu hak ediyor. Turgutlu Manisa'ya yakın deniyor, İzmir'e yakın deniyor. Hizmetten yeteri kadar pay alamıyor. Bundan sonra bu makus tarihi değiştireceğiz. Elimizden geldiğince Turgutlu için çalışmaya devam edeceğiz. Yeni projelerimiz, açılışlarımız hayırlı olsun. Allah bundan sonra daha güzellerini, daha büyüklerini nasip etsin. Hepiniz çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Besim Dutlulu'ya. Sevgili katılımcılar, çok kıymetli hemşerilerimiz, şimdi konuşmalarını yapmak üzere Manisa'mızın gururu, Türkiye'nin umudu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'i kürsüye davet. Hoş geldiniz. Güzel Turgutlu'nun, canım kasabamın güzel insanları, değerli hemşehrilerim, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Türkiye'nin dört bir yanında açılışlar yapıyorduk. Türkiye'nin dört bir yanında koşturuyorduk, çalışıyorduk. 19 Mart günü
Türkiye siyasi tarihinin en kara günlerinden birisi olarak ülkeyi yönetenler, varlığını sandığa borçlu olanlar, Cumhuriyet sayesinde siyaset yapanlar, seçimi bir yıl önce kaybettikleri seçimi görüp bir daha seçim kazanamayacaklarını anlayınca işimize geldi bindik dedikleri trenden, demokrasi treninden işlerine gelmeyince indiler ve bir darbe girişimine kalkıştılar. Oysa ki biz onların düşmanımın düşmanı dostumdur dememiştik. Bu milletin dostu sandıktır demiştik. Ama onlar bir darbe girişimine kalkıştılar ve o günden sonra Türkiye'nin bir sonraki iktidarına, bir sonraki cumhurbaşkanına, milletimiz takdir ederse ülkeyi bundan sonra yönetecek olan Ekrem Başkanımıza darbe yaptılar ve Türkiye siyaset tarihine bu kara lekeyle geçtiler. O günden sonra bizler açısından hayat durmadı ama açılışlar, eğlenceli işler bir kenara bıraktık. Bu mücadele bir yandan sürerken biraz önce hem değerli Turgutlu Belediye Başkanımız Çetin Akın'ın ifade ettiği hem de Nurcan kardeşimin duygularıyla hepimizin yüreğini bir kez daha sızlattığı o kaza benden kardeşimi, sizden de çok sevdiğiniz evladınız Ferdi Başkan'ı aldı. O günden sonra hepten tadımız kaçtı ve çok uzun süredir açılış törenleri yapmıyorduk. Manisa'mız konserleri iptal etti, kuruluş haftasını yapmadık. Ama bir yandan da toplum Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin çalıştığını, Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin ürettiğini de görmeliydi. Bu yüzden Sayın Genel Başkan Yardımcımız Gökhan Zeybek'le birlikte kayda değer büyük işlerin açılışlarına gitmeye, o açılışları yapmaya karar verdik. Birkaç haftadır İstanbul'da önemli açılışlar yapıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında toplam 1000 açılış bekliyor. En az 100 büyük projeyi tamamlandı açılmasını bekliyor. İrili ufaklı 1000'in üzerinde açılış var. Biraz önceki konuşmamda, alıntılanan konuşmamda ifade ettiğim gibi Çetin Akın çalışmayı, üretmeyi, bir de açılış yapıp genel başkan çağırmayı çok sever. Milletvekiliyken en büyük derdim Çetin Akın'ın bitmeyen genel başkan gelsin, şurayı açsın, burayı açsın talepleriydi. Yine ben genel başkanken memleketimde ilk açılışı, ilk temel atma törenini onunla birlikte yapmıştık. Yine değerli milletvekillerimiz buradaydı ve yanımızda Ferdi kardeşimiz de vardı. O gün töreni yaparken temeli burada atıyoruz. İnşallah açılışta kurdeleyi Ferdi Başkan'la beraber Büyükşehir Belediye Başkanı olarak keseceğiz demiştik. Kasaba buna inandı, güvendi. Ferdi Başkan'a o önemli görevi çok yüksek bir oy oranıyla verdiniz. Allah'ın nasip ettiği kadar hizmet etti. 4 dönem belediye başkanlığı yapsa giremeyeceği kadar gönle 14 ay gibi kısa bir sürede girdi. Herkesin yaşasaydı, hepimiz biliyoruz ki bu Manisa içinde, Türkiye içinde çok daha büyük işler, hizmetler yapacaktı. Ama o talihsiz kazadan önce kardeşimizi, evladımızı bizlerden aldı. O günden sonra bugün Manisa'da ilk kez bir açılış törenindeyiz ve bu açılış töreninde ne acıdır ki
ta o zaman 12 Ocak 2024'te birlikte temelini attığımız o tesise bugün onun adını veriyoruz. Bu tabii bir yandan çok üzünlü ama bir yandan da Ferdi Zeyrek'i yaşatmak için onun çok önem verdiği belediyecilik hizmetleri ve boyunca çok ilgilendiği şey spor yöneticiliği, ikisini bir araya getirip bugün burada Ferdi Zeyrek Spor Kompleksini açacağız. Yanında yine çok önemli bir eser kazandırdı Turgutlu Belediyesi. Değerli bağışçımız Sayın Gürel ailesinin katkılarıyla açacağımız salon Turgutlu için, Manisa için çok çok önemli bir kazanım. Ve burada Uşak Belediye Başkanımız var. Hemşehrimiz, komşumuz. Ve Uşak Belediye Başkanımız da beni gelecek hafta çarşamba günü Nurcan'la beraber bir başka açılışa çağırdı. O açılışta da Uşak'ta çok büyük bir kültür sanat merkezi ve konser salonu açılıyor. 29 Ekim'de Ferdi Manisa'ya Fazıl Say'ı getirmişti. Fazıl Say'la birlikte Uşak'ta Ferdi Zeyrek Kültür Sanat Merkezi'ni açacağız. Onun adını ona yakışır büyük projelerde yaşatmaya devam edeceğiz. İnanın Türkiye'nin dört bir yanında kreşler, halk lokantaları, öğrenci yurtları, spor kompleksleri, sokaklar, yeni yürüyüş alanları, hepsine Ferdi Zeyrek'in isimleri veriliyor. Tabii hepsine yetişmemiz mümkün değil ama yıl sonunda bunu bir toparlayıp duyururuz. Çok sayıda eserle de biraz önce Nurcan kardeşimin de arzu ettiği gibi ismiyle belki bir insan ömrünü aşan sürelerde sonsuza kadar anılmaya devam edecek. Bu yönde Turgutlu'da hangi siyasi görüşten olursa olsun, hangi partiden olursa olsun bu projelere, bu isim vermeye destek veren tüm belediye meclis üyelerine yürekten teşekkür ediyorum. Ayrıca biz Ferdi Başkan'la, buradaki siyaset arkadaşlarımızla birlikte il başkanımız, ilçe başkanımız, belediye başkanlarımız, milletvekillerimizle beraber Manisa'da bir büyük mücadeleyi çok uzun süredir veriyoruz. 2009 yılında rahmetli Baykal adayımız kalp krizi geçirip de parti adaysız kalınca beni Manisa Belediye Başkanı adaylığı için ikna etmeye çalışırken genel başkanım demiştim. Son seçimde partinin adayı %6 aldı. Burada da çok geç kalındı. Bu seçim alınmaz. Deniz Bey alacaksın demişti. Orayı sen alacaksın. Bu seçimde değil ama bir gün alacaksın. Biz Manisa'da Cumhuriyet Halk Partisi olarak burada gördüğünüz herkes ve görmedikleriniz %6 da aldık, %13 aldık, 19 aldık, 23 aldık, %29 aldık, %60 da aldık. %6'yı da alırken, %60'ı da alırken hataları da beraber yaptık, doğruları da beraber yaptık. Bugün Manisa'da bütün belediye başkanları arasında Büyükşehir Belediye Başkanı önceki 4 belediye başkanımızdan biriydi ve tüm belediye başkanları arasında, tüm yöneticiler arasında bir kardeş sevgisi, kardeş dayanışması var. Cumhuriyet Halk Partisi Manisa'da sevgiyi büyüttükçe büyüdü ve şimdi birbirini çok sevenler tarafından yönetildiği için bu kadar başarılı işler çıkıyor. Burada samimiyetle söyleyeyim, Büyükşehir'i kazanacağımızı gördüm, inandım. 4 belediye başkanımıza dedim. Dediler ki hangimize görev verseniz olur,
Ama bir başka aday bulalım. Ferdi'nin adı geçiyordu, il başkanımızdı. Ferdi'yi yapalım, arkasında duralım dediler. Manisa'da 18 belediyenin 15'ini aldık. Birine de aday gösteremedik. 2 küçük ilçe hariç, ki onları da gelecek sefere bıraktık diyelim. Bütün belediyeleri aldık. Sonra bu acı olayı yaşadık. Ferdi Başkan'ın yerine ne yapacağız diye toplantı yaptık. O salondaki 70 kişi, bir ismi siz söylerseniz biz oy veririz, diğer arkadaşım benden iyi yapar dedi. Böyle bir kardeşlik hukukuyla, böyle bir dayanışmayla bütün süreçleri götürdük. Ferdi'nin kaybı bizim ailenin kaybı. Her birimizin bir kardeşi vefat etti. Onun adını yaşatmak için Besim Dutlulu ondan aldığı görevi, sırtındaki ağır yükü bilerek büyük bir gayretle çalışıyor. Bütün belediye başkanlarımız da dayanışma içinde gidiyorlar. Nurcan'ı ve aileyi hepimiz ailemiz biliyoruz. Önümüzdeki hafta Ferdi Zeyrek Vakfı'nı açacağız hep birlikte ve Türkiye'de onun adıyla çok güzel işler yapacağız. Manisa'daki dostluğun, kardeşliğin, arkadaşlığın bütün Türkiye'ye örnek olmasını dileriz. Manisa'da siyasi kutuplaşma dahi, geçmişi bir kenara bırakalım, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarzı siyasetiyle ve hemşehrilerimizin CHP'nin siyaset insanlarına gösterdikleri vefayla Manisa'da siyaset bambaşka bir şekilde gidiyor. Bunun da bütün Türkiye'ye örnek olmasını temenni ediyorum. Kendi memleketimdeki hemşehrilik hukukunu, birbirinin iyi gününe gitmeyi, kötü gününe gitmeyi, birbirinin derdiyle dertlenmeyi, yasını yas bilmeyi, birbirini ayırmaksızın hemşehrilik hukuku içinde sahip çıkmayı biz Manisa'da her gün yaşıyoruz. Bunun Türkiye'deki bütün siyasete de yansımasını ve bundan sonraki süreçlerde de nasıl Manisa'da %6'yı da aldık, %60'ı da aldık. Bu parti Türkiye'de baraj altında da kalmıştı. %60'la iktidara geldiğini de hep birlikte ilk seçimlerde göreceğiz inşallah. Seçimi kazanınca da yine kibir yapmayacağız. Bana diyorlar ki 31 Mart seçimlerini kazandığınız akşam yaptığınız konuşmayı ne ara yazdınız? Dedim ki hiçbir ara yazmadım. Aylar öncesinden aklımdaydı, çünkü 5 sene önce, 4 sene önce Manisa'da yerel seçimleri kazandığımızda Turgutlu'da aynı konuşmayı yaptım. Saruhanlı'da, Akhisar'da, Alaşehir'de aynı konuşmayı yaptım. Bu bir zafer değil, görev dedik. Bu seçimin kaybedeni yok dedik. Biz kazanmadık, Manisa kazandı, kimse kaybetmedi dedik. Bundan sonra sessizce eve gidelim, kaybedenin halinden anlayalım. Beşiktaş'ın hocası Süleyman Seba gibi şampiyonluğa yüksek sesle sevinmeyin. Yan odada kaybeden takım var, onu da düşünün dedik. Buradan açıkça kendi memleketimden ilan ederim ki Turgutlu kuş uçuşu anneannemin köyüne 15 kilometredir. Kendi memleketimden ilan ederim ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazandığı seçimin gecesi Türkiye'nin zaferi olacak. Türkiye'nin bayramı olacak. Kaybeden olmayacak. Kimse korkmayacak. O seçimi CHP kazandı. Şimdi CHP'nin dönemi başladı olmayacak. AK Parti'nin yoksulunun da, MHP'nin işsizinin de, diğer siyasi görüşlerden herkesin beklentilerinin hayata geçeceği, Cumhuriyet Halk Partisi'nin buna en temel yerden müdahale edeceği, eşitliği getireceği, zenginliği getireceği bir dönem başlayacak. Bunun sevincini hep birlikte yaşayacağız. Bugün burada
Adı halk çünkü Cumhuriyet Halk Partisi ilk akıl etti. Ankara'da halk ekmek açıyoruz. Manisa'da halk ekmekler Ferdi'nin en büyük hayaliydi. Hızla yaygınlaşıyor. Zaten kendisi ilkini açmıştı. Seçimdeki en önemli vaadiydi. Halk mandıra duyduğumda bu nereden çıktı dedim. Dedi ki abi ekmek, halk mandıra, süt ürünleri çok pahalı. Çocukların proteine ihtiyacı var. Sütü topluyoruz, yolluyoruz, işlettiriyoruz, ucuza üretiyoruz. Kapış kapış gidiyor. Millet yarı fiyatına yoğurt alıyor, peynir alıyor, yağ alıyor. Geçenlerde Dalaman'a gittim. Halk mandıra var. Siz de mi yaptınız dedim. Yok dedi. Gittim Ferdi Başkan'ı ikna ettim. Bayisi oldum. Dalaman'da her gün neredeyse 1.35 NC halk mandıra ürünü satılıyor. Bütün Manisa'ya da hızla yaygınlaştırıyoruz. Ekrem Başkan'ın kent lokantaları belediye başkanlarımız tarafından, büyükşehirimiz tarafından Manisa'ya yaygınlaştırılıyor. Tabii burada bu yaptıklarımızın yanında Turgutlu'nun beklentisi var. Ağır bir don felaketi yaşadık. Komisyon CHP'nin gayretiyle kuruldu. Ama don zararları halen ödenmedi. Eylül dediler, Ekim dediler, Kasım dediler. Ümit ediyoruz daha da ileriye gitmez. Ama biz dikkatli bir şekilde bu meseleyi takip ediyoruz. Üzüme 5.000, kiraza da 6.500 lira dekar başına yapılacak olan destekleme son derece yetersizdir. Öyle bir noktaya geliyor ki hani Basra harap olduktan sonra Bade harabul Basra demişler. Böyle bir durumda bu yangını söndürecek bir iş değildir. Hızlı şekilde aslında önergemiz bizim milletvekillerimiz ayrı ayrı dile getirmişlerdi. Turgutlu ilçe başkanımızın beklentisiydi. Mutlaka afet bölgesi ilan edilelim. Çiftçi borçlarının faizleri silinsin, ertelensin. Tarsim'le ilgili eksiklikler giderilsin. Ama bunların hiçbirisi yapılmadı. Maalesef bugüne kadar 100 liralık hazinedeki harcanan paranın 16 lirası faize giderken sadece 1 lirası çiftçiye gidebildi. Dünyanın en pahalı etini tüketen, dünyanın en pahalı internetini kullanan bir ülkede yaşıyoruz. Ve maalesef ne yaparsak yapalım, ülkeyi yönetenler ülkede bu derin yoksulluğa, bu işsizliğe, bu enflasyona, bu hayat pahalılığına çare bulmak yerine ülkeyi gererek, tartışmalar çıkararak ve içeride dışarıda yüksek tansiyonla bir siyaset takip ederek ülkenin gerçek sorunlarının konuşulmasına engel olmaya çalışıyorlar. Ve biz özellikle iki meseleyi son derece önemsiyoruz. Bir tanesi bu ülkedeki insanların artık canı burnunda, hayat çok pahalı, emekli bu iktidardan önce 8 asgari ücret alırken 2 asgari ücret 8 çeyrek altın alabilirken asgari ücretle 2 çeyrek altınla geçinmeye çalışıyor. Asgari ücretli 7 çeyrek altın alırken şimdi 3 çeyrek altınla geçinmeye çalışıyor. Memur maaşı 14,5 çeyrek altından 5,5 çeyrek altına düşmüş durumda. Gençlerimiz umutsuz, emeklimiz, emekçimiz mutsuz, çiftçi borç batağında. Bu sorunların çözülebilmesi için mutlaka temel yaklaşımı hep birlikte kazanma, hep birlikte kalkınma, adil bölüşme olan sosyal demokrat bir iktidara ihtiyaç var. Çiftçinin de, esnafın da, emeklinin de, emekçinin de yüzünü güldürmek için Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu yönde çok güçlü kalkınma ayağı olan bir program hazırladık. Yeni bir vergi sistemi hazırladık. Çok kazananın çok, az kazananın az, hiç kazanmayanın hiç vergi vermeyeceği. Bugün Türkiye'de verginin %65'i dolaylı vergi. Yani fabrikatör de, fabrikadaki işçi de aynı vergiyi veriyor. Neye? Elektriğe, suya, telefona, süte, ekmeğe, ayakkabıya, her şeye.
Verginin %65'i fabrikatörle kapıdaki işçiden eşit alınıyor. %22'si 23'ü de maaşlardan kesiliyor. Hepinizin aldığı maaşlardan. Esas zenginler verginin %11'ini ödüyor. Bunun tam tersi olması lazım. Cumhuriyet Halk Partisi baştan aşağıya vergi reformu yapacağı, daha çok kazanacağımız bir kalkınma programının olacağı, adilane paylaşacağımız bir sistem getirerek herkesin yüzünü güldürecek, hepimizin yüzünü güldürecek. Tabii dış politikada da teslimiyetçi değil, Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi, İnönü gibi, Bülent Ecevit gibi onurlu, dik, barış odaklı ama Türkiye'yi ezdirmeyen, dostlarını ezdirmeyen bir dış politika izlemeye ihtiyaç var. Geçtiğimiz günlerde ilan etmiştim. Filistin'de bunca sıkıntı varken Tayyip Erdoğan, Trump'ın oğlu Junior Trump'la 13 Eylül Cumartesi günü görüştü diye. Asla buna cevap vermediler, sustular. Bugün gazeteciler bunu Amerika'dan doğrulatmış. Amerikan kaynakları geçen cumartesi 17.30'da Trump'ın oğluyla görüştüğünü doğruladılar. Türkiye'de yalanlayamamıştı zaten. Ama programa iş adamı görüşmesi yazmış, Trump'ın adını yazmamışlar. Bir kere bunu niye yapıyor? İsrail yanarken İsrail'i yaktıran, örneğin dün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde 14'e 1 ile İsrail'e karşı Filistin'i destekleyen karar alındı. O kararı Trump veto etti. Bu Trump'ın oğluyla gitmiş İstanbul'da gizli görüşme yapmış ve o görüşmede Amerika'daki seyahati sırasında Trump'tan randevu istemiş. Trump'ın oğlu demiş ki o günlerde olmaz, ayın 30'unda olsun, git bir hafta sonra gel. O bir hafta sonra olmaz, 8-9 Ekim'de olsun ama karşılığında bir şey istiyorlar. Ya bizim bu Trump'tan isteyeceğimiz bir tek şey olabilir, bir tek şey. İsrail Filistin'deki katliamı durdursun, buna yüz verme, buna yol verme, mani ol buna. Bunu söylemek varken, Trump'la bu konuyu görüşmeye gitmek varken, bizimkinin hadi bakın nasıl görüşmeyi inkar edemediyse bunu da inkar edemez. Trump'ın oğluna diyor ki bana bir randevu ayarlarsanız Trump'la canlı yayında bütün dünyanın gözünün önünde Amerika'dan 300 tane Boeing uçağı almanın siparişinin sözünü veriyorum. Bu şartla görüşme ayarlamaya çalışıyorlar. Filistin'i yalnız bırakan, kendi iktidarı için Trump'la anlaşan, Trump'ın icazetiyle 19 Mart darbesini yapan Tayyip Erdoğan'ı kınıyorum ve bir an önce bu görüşmeye açıklık getirmeye davet ediyorum. Buraya gelirken İzmir'den geldim, Ali Ağa'dan geldim. Ali Ağa'da İzmir önceki belediye başkanımız Tunç Soyer'in, mevcut il başkanımız Şenol Hastaloğlu'nun ve bizim hemşerimiz İzmir Büyükşehir'in önceki genel sekreteri Barış Karcı'nın yargılandığı duruşma vardı. Arkadaşlarımızı İzmir'de başlayan, dönemlerinde devam eden kooperatiflerde insanları zarara uğratmaktan tutukladılar ve içeriye koydular. O kooperatiflerle dün İzmir Büyükşehir Belediyesi yeni sözleşmeleri, iyi niyet sözleşmelerini imzaladı. Kooperatifçilik, konut barınma sorununa karşı sosyal demokratların bulduğu doğru bir yöntem, doğru bir çözüm. Bu kooperatifler kurulmuş ama üstüne ekonomik kriz gelince bunu müteahhitler yapmamış, müteahhitler bırakmış. O yüzden de İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iştirakleriyle yapmışlar. Zorluklara rağmen
kimi %60'da, kimi %30'da giderken, bazı projeler daha hiç başlamamışken arkadaşlarımızı aldılar, içeriye attılar ve suçluyorlar. Bugün yapılan savunmalar hiçbir suçlarının, günahlarının olmadığını ortaya koydu. Ama AK Parti medyası sürekli kooperatiflerle evleri teslim etmediniz, buradan dolayı suçlusunuz deyip saldırıyor. Oysa Esenyurt'ta 30.000 tane konut mağduru var. Her gün mecliste kapı kapı geziyorlar. 2004'te başlayan bu mağduriyeti 2004'ten sonra 20 yıldır çözmedi AK Parti. Fikirtepe 2013'ten beri yürüyor proje. 12 yılda evlerin bir kısmı bitti, daha başlamayanları var. Gazi Osman Paşa'da TOKİ mağdurları var. Tuzla'da TOKİ mağdurları var. Ve Arnavutlu'da TOKİ mağdurları var. 100.000 ev projesi, üstüne deprem geldi diye 100.000 eve para yatıranlar mağdur oldular. Depremde bir yıl sonra tüm konutları teslim edeceğiz dediler. 3 yıl geçti. Daha yani 2,5 yıl geçti. 3. yıl geliyor. Daha konutların %40'ı teslim edilmiş. %60'ı dışarıda mağdur. Bir de Adalet ve Kalkınma Partisi CHP'li belediyeyi kendi çıkardığı ekonomik krizde inşaat maliyetleri 10 kat artınca belediyenin müteahhitler yapamadığı işi belediye şirketleri üstlenip de yüklenmeye çalıştığı süreçte bizleri suçluyorlar. Buradan ilan ediyoruz. İzmir'deki kooperatiflerin tamamını İzmir Büyükşehir Belediyesi dün yaptığı protokollerle, iyi niyet protokolleriyle tamamlayacak, tamamlattıracak. Bir tane mağdur bırakmayacağız. Kimse bizi Adalet ve Kalkınma Partisi ile karıştırmasın. Son olarak tabii İzmir'den buraya hızla geldik. Bu konuda ne diyeceğiz merak ediliyor. Trump meselesini gazeteciler çok merak ediyor. Onları da söyledik. Ama esas olarak, son olarak şunu söyleyeyim. Biraz önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin birlikte omuz omuza Manisa'da ne işler yaptığını, Türkiye'de ne büyük bir başarı kazandığını gördük. Siz de hepiniz CHP'nin nasıl siyaset ürettiğini görüyorsunuz. 47 yıl sonra birinci parti olduk. Türkiye'nin %65'ini aldık. İktidarın ezdiği yoksulları bu önemli projelerle sahip çıkıyoruz, çıkmaya devam edeceğiz. AK Parti ise artık siyaset üretmiyor. Ahlaki üstünlük bizde, psikolojik üstünlük bizde. Haftada en az yaptığımız 2 mitingle herkes görüyor ki çoğunluk enerjisi bizde. Erdoğan ise buna karşı ana kademesinden ümidi kesmiş. Gençlik kollarına güvenmiyor. Kadın kollarına güvenmiyor. Hiçbir partide olmayan yeni bir kol kurdu. Yargı kolları marifetiyle Cumhuriyet Halk Partisi'ni durdurmaya çalışıyor. Hem belediye başkanlarını gözaltına alarak, tutuklayarak, belediye meclis üyelerini tutuklayıp belediye meclisinde çoğunluk sağlamaya çalışarak alamadığı, hatta kovulduğu Gazi Osman Paşa'dan, yıllarca yönettiği halde kaybettiği Bayrampaşa'dan, yıllarca yönetip kaybettiği ilçelerde Ali Cengiz oyunlarıyla, yargı oyunlarıyla kazanmaya çalışıyor. Diğer taraftan partimize İstanbul İl Başkanlığı'na kayyım atandı. Nasıl direndiğimizi gördünüz. En nihayet bugün polis çekildi. Bütün İstanbul örgütümüzün gözü aydın. Haftaya 24'ünde İstanbul İl Kongresi'ni yapacağız ve kayyım belasından kurtulacağız. Bu pazar partimizin kongresini, kurultayını yapacağız. Parti üzerinde yapılan ince hesapların hepsini bozduk. Bozmaya devam edeceğiz. Eninde sonunda hep beraber bu yargı tacizlerini, bu saldırıları, AK Parti'nin yargı kolları faaliyetlerini
alt edeceğiz. Kardeşlikle, dostlukla, barış içinde ve Türkiye'de kimseyi öteki yapmadan, ne Alevi'yi ne Sünni'yi, ne Kürd'ü ne Türk'ü, ne Laz'ı ne Çerkez'i ne Pomağı ne göçmenleri, kimseyi öteki yapmadan, herkesi hep birlikte kucaklayarak bu karşımda duran partimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu ülkeyi 100 yıl önce hep beraber kurtardığı, Cumhuriyeti hep beraber kurduğu gibi hep birlikte olacağız. Güç verenlere, yanımızda duranlara, kötülüğe karşı dua edenlere, kötülüğe karşı yürüyenlere, kötülüğe karşı mitinglere koşup gelenlere, televizyonlarının başından dualarını yollayanlara şükranlarımı sunuyorum. Memleket havası iyi geldi. Hepinizi çok seviyorum. En güzel günlerde hep birlikte olmak üzere hepinizi saygıyla selamlıyorum. Çocuklar inanın çocuklar, güzel günler göreceğiz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e çok teşekkür ediyoruz. Açılışını gerçekleştireceğimiz projelerimizin kurdele kesimi için Sayın Nurcan Zeyrek hanımefendiyi, Sayın Gürel ailesini, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Besim Dutlulu'yu, Genel Başkan Yardımcımız Sayın Gökhan Zeybe'yi, parti meclis üyelerimizi, milletvekillerimizi, ilçe belediye başkanlarımızı sahneye davet ediyorum. Bir de buraya bu Ferdi Zeyrek ve ailesiyle dayanışma öyle bir noktaya geldi ki her gün bana bir şey iletiyorlar, onları yolluyoruz. Ama ben buraya geleceğim, spor tesisi açacağım. Beni ziyarete gelen Ankara Gücü yönetimi dedi ki bizim için çok kıymetli Ferdi Başkanımızın formasını eşine yollar mısınız? Bu Ankara Gücü yönetiminden Ferdi Başkan'a, kızlarına, eşine, ayrıca bir de Ayşe Kul'in yazdığı kitabı evdeki herkese ayrı ayrı imzalamış. Hepsi bütün kızlara var şeyde kalmak için. Bunları da burada basının önünde teslim etmiş olalım. Kurdelemiz hazır. Güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Belediye meclis üyelerimizi de sahneye davet ediyoruz. Kurdelemiz hazır. Makaslarımız hazır. Turgutlu Belediyesi, Mimar Ferdi Zeyrek Spor Kompleksi ve Ekrem Gürel Kültür Merkezi, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Turgutlu Belediyesi işbirliğiyle hayata geçirilen kent lokantası, halk bandıra ve halk ekmek projeleri gerçekleştirdiğimiz toplu açılış törenimiz burada sona ermiştir. Sevgili Manisalılar, iyi akşamlar diliyoruz.